Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda katip ve pullu iple hazırladığım muhteşem bir çantanın tarifiyle geldim. İnanılmaz güzel, harika bir çanta oldu. Çantayı katip ve pullu ipi 2 kat yaparak o şekilde ördüm. Yapımı oldukça kolay. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Çanta ister bu şekilde sade olarak düz bir şekilde kullanılabilir ya da bakın aynı zamanda ben bir de aksesuar yaptım. O kadar güzel yakıştı ki isterseniz charm yapacaklar için de daha önceden ben videosunu çekmiştim. Bir marka için hazırlamıştım. Kanalımdan videoların arasından çiçekli charm yapılışına bakabilirsiniz. Yine ben bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. İsterseniz çiçekli charm yapılışına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Muhteşem bir çanta oldu. Ben toplamda 420 gram ip kullandım. 300 gram kadar katip, 130 gram kadar da pullu ip kullanmış oldum. Bu çanta için toplamda pullu ipten 3 tane almanız gerekiyor. Bu şekilde muhteşem oldu. Çantanın ölçüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Çantanın eni 38 santim ve yükseklik orta kısımdan bakın tabana kadar ölçtüğüm zaman yükseklik 35 santim. Bir de askının ölçüsünü vermek istiyorum. Tam orta kısımdan birleştirdiğim yerden ölçüsünü paylaşacağım. Bakın bu şekilde ölçtüğüm zaman askının yarısı 32 santim, diğer yarısı da 32 santim, yani toplamda 64 santim askı boyu var. Bu şekilde çantanın içini göstermek istiyorum. Bakın çantanın içi oldukça derin kullanışlı bir çanta oldu. Çantanın içine astar yapılabilir, orta kapanma yerine çıt çıt dikilebilir. Burada ben pullu ip kullandım. Kolda hiç acıtmıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Pullar rahatsız eder mi diye hiç düşünmeyin. Hiç rahatsız etmiyor. Bir de çantanın tabanını göstermek istiyorum. Bakın çantanın tabanı dikdörtgen taban üzerine model uyguladım. Bu şekilde. Ben içine astar yapmayı düşünmüyorum. Belli bir kısım burada sık iğne ile gittik. Eşyalarımız düşmemesini sağlayacak. Bu şekilde çantamızın görünüşü. Çantamızın videosuna geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz acı kahve, katip kullanacağım. Katipimi çile halinde alıp hiçbir yumuşatma işlemi yapmadan sarıp yumak haline getirip ondan sonra örüyorum. Ve bir de bakın ikisini birlikte örmek için aynı tonda acı kahve, iri pulları olan bir ip kullanacağım. Bakın pullu ip kullanacağız. Bunu katiple 2 kat yapıp o şekilde çantamızı öreceğiz. Bakın burada içeriğini göstermek istiyorum. Göçer iplik 50 gram 110 metre uzunluğunda bir ip. Aldığım yerin linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2 kat öreceğimiz için çantamızı 4,5 milimetre bir tığla çantamızı öreceğiz. Eliniz gevşekse 4 milim tığla da örebilirsiniz. Benim elim sıkı olduğu için 4,5'la öreceğim. Tığ numaranızı çok küçültürseniz buradaki yoğun pulları, bakın iri pulları olduğu için burada sık iğneleri yaparken hep çantanın iç kısmında kalır. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani burada biraz daha elinizi gevşek tutup veya tığ numaranızı büyütmenizde fayda var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantanın yapımına geçelim. Çantamızın ilk önce taban yapımıyla başlayacağız. Ben burada dikdörtgen tabanımı hazırladım. Şimdi bu yaptığım tabanı sizlere küçük bir parçada anlatacağım. İlk önce burada ölçüsünü vermek istiyorum. Tabanın eni 32 santim ve çantanın derinlikte 10,5 santim. Burada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben orta zinciri 35 tane zincirle başladım ve toplamda
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. 35 zincirle başlayıp 8 sıra ördüm. Bu şekilde dikdörtgen tabanımı bitirdim. Dediğim gibi çantanızı istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Burada yalnız buradaki pulların rahat örebilmek için eliniz sıkıysa 4,5 milim tığla örebilirsiniz. Eliniz gevşekse 4 milim tığla örebilirsiniz. Ben burada 4 milim tığla ördüm. Pulların deliklerden rahat geçebilmesi gerekiyor. Bu defa arka tarafta pullar hep ters tarafında kalır. Çantanın düz tarafında pullar gelmez. Buna dikkat edelim. Şimdi ilk önce küçük bir parçada dikdörtgen yapımını başlayacağım. Ben burada pamuk makrome ipiyle anlatacağım. Tabanı ben küçük bir boyda anlatacağım için pamuk makrome ipini kullanacağım ve burada tek kat olarak öreceğim. Pul isterseniz tabanı çift kat olarak pullu ve katibi karıştırıp o şekilde tabanı örmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada küçük bir boyda anlatacağım için 20 zincirle başlayacağım. İpimi kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 20 tane zincirimi çekip geliyorum. 20 tane zincirimi çektim. Benimle aynı büyüklükte yapmak istiyorsanız burada 35 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi zincirin bakın ön yüzü burası. Bir de arka yüzü var. Bakın arka yüzünde duran, burada tek duran ilmekler var. Şimdi bu noktalara batacağım. Şimdi zincirin ters tarafını çevirdim. Bakın en son yaptığım zinciri bırakıyorum. Bir yanındaki zincirin içine batıp burada ilmek battım. Buradan ilmeği çıkarttım ve tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın bu şekilde ilk sık iğnemi yaptım. Sizler de burada 34. zincirin içine ilk sık iğnenizi yapmanız gerekiyor. Şimdi buraya ben işaretleyici takacağım. Başlangıç noktam belli olması için sarı işaretleyici benim başlangıç noktam olacak. Şimdi hep zincirin arkasındaki duran tek ilmeklere batacağım. Bir yanındaki zincire batıp ikinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde birer tane zincirlerin içine sık iğnelerimizi yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son zincirin içine buraya batıp aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. 1, tekrar aynı noktaya battım. 2 ve 3. 3 tane son zincirin içine buraya sık iğne yaptım. Şimdi birinci sık iğnenin içine işaretleyici taktım ve bir de üçüncü yaptığım sık iğnenin içine de tekrar işaretleyici taktım. Ortada yani bir tane sık iğnemiz kalmış oldu. Şimdi bakın buradaki yaptığımız sık iğnelerin tam dip noktasındaki boşluklara tekrar sık iğne yapacağım. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Şimdi son zincirin içine 3 tane sık iğne yaptım. Bir yanındaki zincir içine yani sık iğnenin dibindeki noktaya tekrar buraya sık iğne. Bir yanındaki boşluk. Bu şekilde devam edeceğiz. Biz burada ilk sık iğne yaparken zincirin arkasındaki ilmeklere batıp sık iğnemizi yapmıştık. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman ortada hiç açıklık kalmıyor. Bakın tamamen kapalı. Şimdi devam edelim. Yanındaki bakın her sık iğnenin dip noktasındaki noktalara batıyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son bakın bizim ilk sık iğne ile başlamıştık ve başlangıç noktasına buradaki yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici takmıştım. Şimdi biz köşede burada 3 tane sık iğne yaptığımız için kalan 2 tane sık iğneyi son bakın buradaki noktaya son boşluğun içine 2 tane buraya sık iğne yapacağım. Sıranın başında biz bir tane ile başladığımız için sıranın sonunda yani ilk yaptığım sık iğnenin dibindeki boşluğa buraya çift batacağım. 1 ve 2. Şimdi biz buraya son boşluğa 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takacağım.
Biz burada birinci ve üçüncü sık iğnenin için işaretleyici takmıştık. İlk sıranın başında birinci sık iğnenin içine buraya işaretleyici takmıştım. Sıranın sonunda da 2 tane sık iğne yaptık ve buradaki ilk yaptığım birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici takmış oldum. Yani birinci ve üçüncü sık iğnelere işaretleyicilerimizi taktık. Sadece ortada bir tane sık iğnemiz var. Şimdi burada başlangıç noktamız sarı işaretleyicinin olduğu yere geldik. Burada çantanın tabanını spiral bir şekilde döne döne öreceğiz. Yani hiç birleştirme yapmadan döne döne öreceğimiz için şimdi ilk yaptığım buradaki benim sık iğnenin içine buraya battım. Şimdi arttırmamızı yapmaya başlayacağız. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buraya 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Başlangıç noktamıza ilk sık iğnenin içine 3 tane buraya sık iğne yaptım. 1 2 ve 3. Şimdi burada arttırma yerimiz, bir sonraki sırada arttırma yapacağımız nokta bizim ikinci yaptığım sık iğnenin içine, yani ortadaki sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir sonraki sıraya geldiğimiz zaman tam ortadaki yerden tekrar 3 tane sık iğne yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki boşluktan itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde diğer uçtaki işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Tekrar burada arttırma yapacağız. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. İşaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi ortadaki, yani 1 ve 2. İkinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Bir sonraki sırada hep ortadaki sık iğnelerden tekrar arttırmamızı buradan yapacağız. Bir yanındaki sık iğneye bir tane battım. Şimdi işaretleyiciye geldim. Tekrar işaretleyicinin olduğu yere 3 tane tekrar arttırmamızı buraya yapacağız. 2 ve 3. İşaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne, tekrar 1 ve 2. Ortadaki sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Hep arttırmalarımız buradan olacak. Şimdi yanındaki sık iğnenin içinden itibaren buraya birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim. Şimdi en son bakın buradaki işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Tekrar arttırmamı buraya yapacağım. 3 tane tekrar buraya sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Bakın şimdi başlangıç noktama doğru geliyorum. Şimdi hemen yanındaki bir tane tekrar buraya sık iğne var. Bir sonraki tekrar ikinci sık iğnemi yaptım. Bakın birer tane tek battım. Şimdi 3 tane sık iğne yaptıktan sonra aynı noktaya 3 tane sık iğne yaptık. Yanındakine bir tane, bir sonraki sık iğnenin içine de bir tane tekrar sık iğne yaptım. Şimdi işaretleyici noktama gelmiş oldum. Bakın buradaki işaretleyiciden sonra arada 1 2 ve 3 3 tane sık iğnemiz var. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktaya, başlangıç noktamıza geldik. Tekrar buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Tekrar ortadaki sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Diğer işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Tekrar buraya 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi ortadaki ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Şimdi bir sonraki sırada hep ortadaki sık iğnelere hep 3 tane sık iğne yapacağız. Tekrar bu şekilde hep ilerleyecek. Şimdi yanındaki sık iğnenin içine bir tane battım. Bir yanındakine ikinci tek, bir sonraki sık iğnenin içine tekrar bir tane battım. Şimdi işaretleyiciye geldim. Bakın işaretleyici taktıktan sonra 1 2 3
4 tane arada burada sık iğnemiz var. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıyorum. Tekrar buraya 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Tekrar ortadaki sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Şimdi iki işaretleyici arasında saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane arada sık iğnemiz oldu. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Diğer işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Tekrar burada arttırmamı yapacağım. 1, 2 ve 3. İkinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Şimdi başlangıç noktama kadar birer tane buradaki boşluklara sık iğnemi yapacağım. Bakın şimdi başlangıç noktama geldim. İşte buraya işaretleyicinin olduğu yere tekrar buraya arttırmamı yapacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci ortadaki yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. İşte arttırmamızı yaptıktan sonra yanındaki boşluktan itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim. Ve diğer uçtaki işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Tekrar buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrar ortadaki sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Şimdi diğer işaretleyiciye kadar arada kalan boşluklara birer tane batacağım. Bakın tekrar işaretleyiciye geldim. Buraya da 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Tekrar ortadaki sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bakın iki işaretleyici arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hep bu şekilde olacak. Bir sonraki sırada 9, bir sonraki sırada 11. O şekilde 1, 3, 5, 7 şekilde hep aradaki sık iğne sayılarımız artacak. Bir yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane sık iğne yapalım ve diğer işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Tekrar buraya 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Tekrar ortadaki sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane batıp ilerleyeceğiz. Bakın bu şekilde ben şu an 1, 2, 3, 4. sırayı başlangıç noktamız burası. 4. sırayı tamamladım. Bakın iki tarafta saydığınız zaman 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4. sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu şekilde toplamda bakın hep aynı şekilde ilerliyor. Başlangıç noktamıza geldiğimiz zaman işaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar ortadaki sık iğne işaretleyici takıp bir sonraki sırada yine aynı ortadaki taktığımız işaretleyicinin olduğu yerden tekrar arttırmamızı yapıyoruz. Tekrar köşeye geldiğimiz zaman yine 3 tane sık iğne, ortadaki sık iğneye tekrar işaretleyici takıyoruz. Bu şekilde mantığımız hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi ben 4. sıramı tamamladım. Toplama dediğim gibi burada 8 sıra olacak şekilde tabanımı büyüttüm. İstediğiniz büyüklükte bu şekilde örebilirsiniz. Tabanımızı tamamlayalım. Ben burada tabanımı bitirdiğim için artık buradan devam etmek istiyorum. Tabanı bitirdikten sonra benim burada yaptığım tabanın bakın buradaki mor işaretleyicinin olduğu iğne taktığım yer benim başlangıç noktam. Artık diğer işaretleyicileri köşelerdeki taktığımız işaretleyicileri çıkartabiliriz. Ben burada 8. sırayı tamamlarken en son başlangıç noktama kadar burada sıramı bitirmedim. Buraya kadar gelmedim. Tam orta noktada bitirdim. Daha sonra çantanın gövde kısmını örerken başlangıç noktalarımız kenar kısımda kalmasını istiyorum. O yüzden başlangıç nokta ve bitiş yerimiz tam çantanın kenar kısmında kalmış olacak. Buraya kadar tam devam ettirmedim.
Burayı ben tam başlangıç noktası olarak kabul edeceğim. Şimdi diğer taraflardaki köşelerdeki işaretleyicilerimizi çıkartalım. Ben bu başlangıç noktama buraya işaretleyici takmak istiyorum. Tam yaptığım sık iğnenin alt tarafına işaretleyici taktım. Burası benim yeşil işaretleyici. Çantamın başlangıç ve bitiş noktası burası olacak. Aynı hizada bitireceğiz daha sonra. Şimdi ben buradaki işaretleyiciyi çıkartıp geliyorum. Bakın burada hiç birleştirme yapmadan 8. sırayı tamamlarken tam ortaya kadar sık iğnemi devam ettirdim. Hiç burada ilmek kaydırma yapmadım. Şimdi çantanın gövde kısmına biraz sık iğne gideceğiz. Onu yaparken de spiral bir şekilde döne döne öreceğiz. O yüzden ben burada işaretleyici taktığım yer benim çantanın başlangıç noktası olacak. Hiç burada ilmek kaydırma yapmadan devam ediyorum. Şimdi yanındaki sık iğnenin içinden batıp buraya tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Hiç başlangıç ve bitiş noktamız belli olmayacak. Burada aynı şekilde çift kat olarak örüyoruz. Burada ipleri karışmaması için ipin bir tanesini sağ tarafa aldım, bir tanesini de sol tarafa aldım. Bu şekilde yaparsanız ipleriniz karışmıyor. Şimdi devam edelim. Yanından itibaren tekrar çift kat olarak burada ipimi örmeye devam ediyorum. Bakın köşeye geldim. Köşede de hiçbir işlem yapmıyorum. Birer tane her sık iğne boşluğuna birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Kağıt iple pul ipi karıştırdığınız zaman burada örerken kağıt ipi örmek biraz serttir ama ipi karıştırınca örümü de kolay oluyor. Daha yumuşak bir şekilde örebiliyorsunuz. Bu şekilde devam edelim. Birer tane her sık iğnenin içine batıp bakın tam işaretleyicinin olduğu yer benim başlangıç noktamdı. Buraya kadar birer tane sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Başlangıç noktama kadar burada bir sıra sık iğne gittim. Şimdi başlangıç noktamızda hiç birleştirme yapmadan spiral bir şekilde döne döne öreceğimiz için aynı şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Birer tane her sık iğne boşluğuna batıp ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Her sık iğnenin içine birer defa batalım. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman tekrar sıramızı takip edelim. Döne döne bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. En son sizlere kaç sıra ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Sıramı ben tamamladım. Benim için bu yükseklik yeterli. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Ben ölçüsünü de aynı zamanda vereceğim. Şimdi burada en son bakın başlangıç noktam tabanın tamamen orta kısmına işaretleyici takmıştım. Aynı bunun hizasında bitirdim. Toplamda şimdi biz tabanda 8 sıra gitmiştik. Bakın tam burası bizim tabanın bittiği nokta. Ondan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tam 15 sıra ördüm. Aynı zamanda ölçü olarak da vermek istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğüm zaman tam tabana kadar burası 11 santim yapıyor. Bu şekilde istediğiniz derinlikte yapabilirsiniz. Artık file kısmına geçeceğiz. Hemen yanındaki sık iğnenin içine battım. Buradan bir ilmek aldım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırmayla 15. sıramı tamamlamış oldum. Artık file kısmına geçebiliriz. Burada file kısmı için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın hemen yanındaki bir tane bir tane sık iğne atlayacağız ve ikinci sık iğnenin içine battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın tığda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum ve tığda kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Bakın bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım.
Şimdi arada bir tane zincir olacak. Tekrar ipimi doladım. Yanındaki bir tane sık iğne boşluğa atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın tığda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım ve tığdaki kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bakın bu şekilde bir tane daha ikili trabzan yaptık. Arada bir tane zincirimiz var. Tekrar aynı şekilde yine bir tane arada zincir çektim. İpimi doladım. Bir tane yanındaki sık iğneyi atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine battım. Önce ikisini bir çıkarttım ve kalan tığdaki ilmeği ikisini çıkarttım. Bir tane zincir, bir tane sık iğne boşluğa atlıyorum ve ikincisinin içine battım. Tekrar buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde arada bir zincir çekip bir tane sık iğne boşluğu atlayıp bu şekilde kafeslerimizi oluşturalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın bir sıra kafeslerimi bitirmek üzereyim. Şimdi son burada bir tane kafesim kaldı ve ondan sonra birleştireceğiz. Şimdi bir sıranın başında bakın 3 tane zincirle başladığım nokta burası. En son trabzanı yaptım ve arada sadece bir tane burada sık iğne boşluğum kaldı. Şimdi son kafesi oluşturacağım. Arada bir zincir çektim. Şimdi sıranın başındaki bizim burada 3 zincirimiz var. 1 ve 2. İkinci zincirin içine batıp buradan bir ilmek çıkarttım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım ve bu şekilde kafeslerimi tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Sıra başında tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi hemen yanındaki bakın trabzanın tam tepesine batmıyorum. Burada kafeslerin düz bir şekilde trabzanlar yukarı çıkmak için tam şuradaki bakın tepedeki bir altındaki bakın V var. V'nin tam ortasına batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım ve tığdaki 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Daha sonra 2 ilmeği çıkarttım. Bakın ilk kafesi oluşturmuş oldum. Şimdi bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bir sonraki trabzanı bakın tepesine batmıyorum. Hemen onun altındaki bakın bir V var. V'nin tam arasına batıyorum. Hemen bir altındaki V'nin tam orta noktaya battım. Tekrar buraya bir tane trabzan yaptım. Tekrar arada bir zincir, ipimi doladım. Şimdi tekrar buradaki trabzanın tepesine batmıyoruz. Trabzanlarımız düzgün bir şekilde ilerlemesi için hemen onun altındaki V'nin tam arasındaki noktaya battım. Tekrar buraya trabzan yaptım. Bakın bu şekilde kafeslerimi oluşturmaya devam edeceğim. Tekrar bir zincir. Hemen bir sonraki trabzanın hemen tepenin bir altındaki V'nin tam arasına batıyorum. Bakın tam arasındaki noktaya battım ve tekrar buraya bir trabzan. Bu şekilde kafeslerimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. İkinci sıramı da tamamlamak üzereyim. Şimdi son burada bir tane kafesim kaldı. Ondan sonra birleştireceğiz. Şimdi arada tekrar bir tane zincirimiz olacak. Zincirimizi unutmayalım. Şimdi sıranın başında biz 3 tane zincir çekmiştik. Arada bir tanesi yine burada bir zincirimiz kalacak. 1 ve 2. İkinci zincirin içine batıp buradan bir ilmek alıp ilmeği çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde son kafesimi de oluşturup birleştirmesini yapmış oldum. İkinci sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Üçüncü sıra için tekrar sıra başında 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Bakın hemen yanındaki trabzanı bakın tepesine batmıyorum. Tepenin hemen altında duran
bakın bir V'miz var. Hemen altındaki yaptığımız V'nin tam arasına batıyorum. Bakın arkada bu şekilde tam ortaya batmış oldum. Tekrar buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Tekrar arada bir zincir ve buraya tekrar bir trabzan. Tekrar bir zincir, bir sonraki trabzanın tam arasındaki noktaya battım. Tekrar buraya bir tane trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tekrar kafeslerimizi oluşturalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman alt sırada yaptığımız gibi arada bir zincir çekip ikinci zincirin içine batıp ilmek kaydırmayla birleştireceğiz ve üçüncü sıramızı tamamlamış olacağız. Tekrar bir üst sıra için tekrar 3 zincir çekip hemen yanındaki ilk trabzanın tam bakın tepenin bir altındaki V'nin ortasına batıp bu şekilde trabzanlarımızı oluşturacağız. Ben bu şekilde istediğim yüksekliğe gelinceye kadar kafeslerimi örmeye devam edeceğim. En son burada kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Kafeslerimi tamamladım. Şimdi kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Aynı zamanda ben askının bir tarafını da ördüm. Sıra sayısını verdikten sonra askının diğer tarafını yapılışını sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi burada ilk yaptığımız kafesten itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 sıra olacak şekilde kafeslerimi tamamladım. Şimdi aynı zamanda ölçü olarak da vermek istiyorum. Bakın tam 20 santim burada kafeslerin yüksekliği var. Bir de tabana kadar burada düz bir şekilde ölçüsünü paylaşacağım. Bakın burası da tam 35 santimde yükseklik var. 12 sıra olacak şekilde sıramı tamamladım. Şimdi birleştirmesini paylaşacağım. Son kafesimi oluşturacağım. Arada bir tane tekrar zinciri çektim ve bu noktada ipimi koparttım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Biraz daha ince bir tığ bu noktada alabilirsiniz. Şimdi bizim burada 3 tane zincirimiz var. Bakın ikinci zincirin içine battım. Bu kısa ipimi çantanın iç tarafına alacağım. Şimdi son yaptığım bakın buradaki bizim trabzanın tam tepesine batacağım. Bakın buradaki trabzanın ikisini birlikte alıyorum bu şekilde. Trabzanın tepesine batıp tekrar bu kısa ipi çantanın iç tarafına almış oldum. Bu şekilde birleştirmesini yaptım. Bu kısa ipimizi de dış taraftan belli olmayacak şekilde bu aralardan yürütüp gizleyelim ve fazlasında ipimizi kopartalım. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ilk önce çantamızı askısını yapmak için güzel bir şekilde çantamızı ortalayacağız. Kenarlardan bakın tabanın kenar noktasının tam ortasından iki kenarın ortasından çantamı düz bir şekilde burada koydum. Güzelce düzeltiyorum ve tam orta noktasını ilk önce kenarlardan işaretleyici takacağım. Yani kafeslerimizi iki tarafta aynı eşit sayıda olacak şekilde ayarlamasını yapacağız. Eğer bir tane burada kafesiniz eksik olursa hiçbir problem değil. En son burada şu şekilde yapabilirsiniz. Arada bakın en son burada biz bir zincir çekip son kafesi oluşturmuştuk. Burada bir zincir çektikten sonra şu aradaki bir zincirlik boşluğa bir tane buraya kafes oluşturup eksik olan kafesinizi burada tamamlayabilirsiniz. Ve burada ben kafeslerimi ortaladıktan sonra toplamda benim kafes sayım 64 tane kafesim var. 32 tane bu tarafta kafesim olacak. Diğer tarafta da yine 32 tane kafesim olacak. Kenardaki tam şurada bakın trabzanın tepesine ikiye böldüm çantamı. Trabzanın tepesine işaretleyici taktım. Aynı şekilde diğer tarafa da aynısını yapacağım. Tam kenardaki trabzanın
tepesine işaretleyici taktım. Ve bu arada kalan kafes sayım benim diğer işaretleyici taktığım yere kadar 32 tane burada kafes var. Diğer tarafta da yine 32 tane kafes var. Bu şekilde bakın kafeslerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde sayacağız. 32 tane bu tarafta, diğer tarafta da 32 tane olacak. Dediğim gibi bir tane eksik kafes sayınız olursa son kafesi yapmadan bir zincir çekip aradaki boşluğa bir tane daha kafes ekleyebilirsiniz. Bu şekilde eşitlemiş olacağız. Askı yapmak için ilk önce çantanın orta kısmına ben işaretleyici taktım. Şimdi işaretleyici taktığım trabzandan sonraki yerden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın tam 16. trabzanın tepesine pembe işaretleyici benim çantanın tam orta noktası oluyor. Yine aynı bakın diğer tarafı da birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın tam 16. trabzana tekrar işaretleyici taktım. Benim orta noktam pembe işaretleyici noktası. Şimdi buradaki bizim çantanın tam orta noktasındaki boşluğu ayarlayacağız. Onu yapmak için şimdi hemen sağından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine işaretleyici taktım. Aynı şekilde hemen yanına itibaren saydığım zaman 1, 2, 3 ve 4. trabzanın tepesinden itibaren bakın burada şu şekilde çantanın diğer yan kısmına birlikte açtığım zaman şuradaki bizim diğer tarafa da aynısını uyguluyoruz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Yine aynı burada da bizim 32 tane trabzanımız var. 16. trabzana tekrar işaretleyici takıyorum. Pembe işaretleyici benim orta noktam. Yine aynı bu tarafta da 4. trabzana, iki tarafta da 4. trabzana işaretleyici takıyoruz. Buralar bizim askı yapacak olduğumuz yer. Bakın kırmızı işaretleyici taktığım noktalar benim askı yapacak olduğumuz yer. Şu şekilde iki tarafı da birlikte açtığım zaman bakın tam göstermek istiyorum burayı. Bakın kenar ortaladığımız yer, kenar noktamız bizim burası. Şimdi şu şekilde bakın buradaki işaretleyici olduğu yer 4. trabzanın itibaren buradan tekrar kafes oluşturacağım. İki sıra tekrar kafes oluşturup ondan sonra ilk önce bir tarafın askısını oluşturacağız. Eksiltmelerle askı oluşturacağız. Aynı şekilde diğer tarafı da burada kafeslerimizi eksilterek ilerleyeceğiz. Şimdi bu şekilde bu tarafın ayarlamasını yaptım. Şimdi şöyle bakın iki kırmızı işaretleyicinin olduğu yer bizim askıyı yapacak olduğumuz yer. Şimdi burayı yapacağız. Bizim tam çantanın kenar noktası. Bakın yeşil işaretleyicinin olduğu yer. Şimdi burada sayı vermek istiyorum. Şimdi işaretleyici taktığım yerden burayla birlikte saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25. noktaya da işaretleyicimiz var. 25 tane trabzan var. Şimdi bu 25 tane trabzan üzerinde askımı oluşturacağım. İpimi burada aldım. Bakın ipimi kilit yaptım. Şimdi buradaki 25 tane trabzan üzerine kafes oluşturacağım. Bakın benim burada bir tane kafesim eksik gelmişti. Araya son noktaya bakın tekrar bir tane kafes ilave ettim. Eksik olan sayınızı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi ipimi burada aldım. Bakın ilk önce şu şekilde tığın üzerine bir ilmek aldım. Bakın bu ilmeği parmağımla tutuyorum. Tutmazsanız bu ilmek çıkar. Bu şekilde parmağımla tuttum. Buradaki işaretleyicinin olduğu yerden itibaren başlangıcımı yapacağım. Bakın hemen altındaki noktaya battım. Parmağımla tuttuğum zaman bakın bu noktayı bırakmıyorum. Çünkü direkt burada trabzan yaparak başlayacağız. Bakın burada aldığım ilmeği bakın çıkarttım.
Şimdi bu kısa ipimi de tığın arasına aldım. Örerken bunu içeride bırakacağım. Bakın tığımda 3 tane ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek kaldı. Şimdi örerken de bunu içeride yürüteceğim. Ve tekrar ikisini bir ördüm. Bakın burada ilk trabzanla başladım. Şimdi tekrar kafes oluşturmaya devam ediyorum. Arada bir tane zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar buraya batıp trabzanımı oluşturacağım. Bu şekilde devam edelim. Kafeslerimizi oluşturalım. Diğer kırmızı işaretleyiciye kadar gelelim. Evet, diğer işaretleyiciye kadar geldim. Benim burada şuradaki trabzan direklerini saydığım zaman 25 tane trabzan direği var. Buradaki kafes boşluklarını saydığım zaman ise 24 tane kafes boşluğum var. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde kafes oluşturacağım. Yani 2 sıra olmuş olacak. Tekrar kenarda 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Yani tersinden öreceğim. İpimi doladım. Şimdi bir yanındaki trabzanın bakın bu arasına battım. İlk kafesimi oluşturdum. Aynı kafes sıralarında yaptığımızın birebir aynısını yapacağız. Tekrar bir zincir devam ediyorum. İkinci sıramı da tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son kafesimi de yaptım. Şimdi tekrar kenarda 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi askı tarafını ayıracağız. Şimdi bakın 2 tane bu şekilde askı yapacağız. Ortada boşluk kalacak. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Tam bizim burada saydığım zaman bakın sadece kafes boşluklarını sayıyorum. Burada kafes boşlukları bizim 24 tane var. Trabzan direklerini saydığım zaman ise burası 25 tane. Şimdi tam orta noktayı buluyoruz. Bakın biz çantanın kenarını ilk önce ortalamıştık. Bakın yeşil işaretleyici benim çantanın tam kenar noktası, ortaladığımız yerdi. Tam bunu ben yukarı trabzana taktım. Tam orta noktası burası. Yani kafes boşluklarını saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sağ tarafta, 12 tane de sol tarafta kafes boşluğumuz var. Şimdi ilk önce bakın sağ taraftaki askıyı oluşturacağım. Hiç burada ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane burada kafes boşluğuyla başlayacağız. Bakın arada ise 1, 2, 3, 4 tane kafes boşluğumuz kalacak. Bakın orta noktamız burası. 2 tane sağda, 2 tane de solda kafes boşluğu bırakmış olduk. 10 tane kafes üzerine askıyı oluşturacağım. İki tarafta da. Burada kenarda 3 tane zincir çekmiştik. Hemen bir sonraki trabzanı batıp tekrar kafesimi oluşturdum. Bir zincir. Şimdi ikinci kafesi oluşturuyorum. Bu şekilde 10 tane yani burada 2 tane kafes kalıncaya kadar burada kafeslerimizi oluşturalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın baştan saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10. kafesi oluştururken burada arada zincir çekmeyeceğim. İpimi doladım. Bir sonraki trabzanın içine battım. Ve bu şekilde son arada zincirsiz kafesimi oluşturmuş oldum.
Şimdi bu şekilde ilk sırayı, askının ilk sırasını tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. 1, 2 ve 3. Çantamın diğer tarafını çeviriyorum. Yani çantanın iç taraftan tersinden örmeye devam edeceğim. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın diğer askı yaptığım yeri, bakın burayı göstermek istiyorum. Şimdi çantanın askıyı yaparken, bakın biz askının bu tarafını yapıyoruz. Şimdi ilk önce askının, bakın bu kısmı yapıyoruz. Ondan sonra diğer arka kısmı yapmış olacağız. Çantanın orta kısmında bakın düz bir şekilde ilerleyecek. Burada hiç eksiltme yapmayacağız. Sadece kenarlardan, bakın her sırada bir kafes eksilterek ilerleyeceğiz. Bu şekilde en son bakın 2 kafes kalıncaya kadar eksiltmemi yaptım. Çantanın hiç orta kısmında düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Eksiltme yapmayacağız. Şimdi ben burada 3 zincir çektim. Bakın ikinci sırayı oluşturacağım. Şurası bizim kırmızı işaretleyicinin olduğu yer. Bakın çantanın tam orta kısmı düz bir şekilde ilerleyecek yer. Şimdi çantanın diğer tarafını çeviriyorum. Şimdi burada direkt ikinci sıraya eksiltme yaparak başlayacağım. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzanı atlayacağız ve bir sonraki trabzanın içine battım. Ve ilk kafesi bu şekilde oluşturdum. Bakın ilk hemen kafesi eksiltme ile başlamış olduk. Şimdi normal bir şekilde kafeslerimi yaparak ilerleyeceğim. Şimdi bir sonraki trabzanın içine tekrar kafesimi oluşturdum. Bu şekilde çantanın ortasına kadar kafeslerimizi oluşturalım. Sıramın sonuna geldim. Burası bizim çantanın orta kısmı. Saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kafes olmuş oldu. 3. sıraya geçiyorum. Tekrar 3. sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Ve örgümün tekrar düz tarafını çevirdim. Aynı şekilde çantanın orta kısmında düz ilerleyeceği için eksiltme yapmadan normal bir şekilde kafesimi oluşturacağım. Bu şekilde bakın sondan 2 tane kafes kalıncaya kadar burada kafeslerimizi yapalım. Bakın sondan 2 tane kafesim kaldı. Yani 2, 4, 5, 6, 7 tane kafes yaptım. Şimdi 8. kafesi yaparken kenarda bir tanesini eksiltmiş olacağız. Şimdi bu arada hiç zincir çekmeden ipimi doladım ve 8. kafesi, bakın son bizim burada kenarda 3 tane zincirimiz var. Buradaki 3. zincirin içine battım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın bu şekilde 8 tane kafesim olmuş oldu. Biz 10 taneyle başladık. 10, 9 ve 3. sırada 8 tane oldu. Şimdi bir sonraki sıra için tekrar bakın kenardayım. 4. sıra için hemen sıranın başında bir eksiltme daha yapacağım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi 4. sıra için hemen eksiltme ile başlıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzanı atlıyorum ve bir sonraki trabzanın arasına batıp buraya ilk kafesimi oluşturuyorum. Bakın birinci kafesimi yaptım. Burada bir tane kafes eksiltmiş olduk. Şimdi normal bir şekilde diğer sıralarda yaptığımız gibi kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Buraya kadar gelelim. Çantanın orta kısmına geldim ve 4. sıramı tamamlamış oldum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu sırada 2, 4, 5, 6, 7 tane kafesim var. Şimdi bir üst sıra için tekrar 3 tane zincir. Örgümün düz tarafını çeviriyorum. Çantanın ortasında eksiltme yapmayacağımız için bir yanındaki trabzana buraya tekrar kafesimi oluşturdum. Normal bir şekilde burada kafeslerimizi oluşturup bakın sıranın sonunda 2 tane kafes kalacak. Buraya kadar gelelim. 5. sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın sıranın sonunda 2 tane kafes kaldı. Arada zincir çekmeyeceğim. Ve son buradaki kenarda 3 zincirim var. 3. zincirin yani tepesindeki zincirin içine batıp ve buraya trabzan yaptım ve son kafesimi oluşturmuş oldum. 6 tane kafesim oldu. Şimdi biz askının 1, 2, 3, 4, 5. sırayı tamamladık. Şimdi 6. sıraya geçiyorum.
3 tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Hemen 6. sıraya eksiltme yaparak başlıyoruz. Trabzanı atladım. Bir sonraki trabzandan itibaren tekrar kafesimi oluşturacağım. Bakın hemen eksiltme yaptım. Bir zincir. Tekrar bir sonraki trabzanın içine normal kafesimi oluşturdum. Tekrar çantanın orta kısmına gelelim. Tekrar devam edeceğiz. 6. sırayı tamamladım. 5 tane kafesim olmuş oldu. Şimdi 7. sıraya geçiyorum. 3 tane zincir. 1, 2 ve 3. Çantanın tekrar düz tarafını çevirdim. Şimdi ilk normal çantanın orta kısmındayız. Kafesimi oluşturacağım. Burada eksiltme yapmayacağız. Sıranın sonunda bakın 2 tane kafes kalmış olacak. Bir zincir çektim. Bir yanındaki trabzana ikinci kafesi oluşturdum. Tekrar bir zincir. Şimdi 3. kafesi oluşturacağım. Bakın şimdi 4. kafesi yapmak için sıranın sonunda kenar noktasındayım. Burada bir eksiltme yapacağım. Zincir çekmeden ve kenardaki bakın zincirin tepesindeki boşluğa son buraya kafesimi oluşturdum. 4 tane kafes oldu. Tekrar 3 tane zincir. Bir sonraki sıra için örgümün tersini çeviriyorum. Hemen kenar noktasında olduğumuz için burada bir eksiltme yapacağım. Trabzanı atladım. Bir sonraki trabzanın içine buraya ilk kafesi oluşturdum. Bir sonraki trabzan, ikinci kafes, bir zincir ve 3. kafesimi buraya oluşturacağım. Çantanın orta kısmındayım ve 3. kafesimi de tamamlamış oldum. Böylece 8. sıramı da tamamladım. Şimdi 9. sıraya geçiyorum. 3 tane zincir. 1, 2 ve 3. Örgümün tekrar düz tarafını çeviriyorum. 9. sırada kafes sayımız 2'ye düşecek. Bir yanındaki trabzana birinci kafes. Burada ben askı için 2 tane kafes üzerinden ilerledim. O yüzden 2 kafes oluşturmak için şimdi eksiltme yaparken arada bir tane zincir çekeceğim. Normalde biz eksiltme yaparken zincir çekmiyorduk. Şimdi ben iki kafes üzerinden ilerleyeceğim için ipimi doladım. Şimdi bakın son buradaki zincirin içine batıp 2. kafesimi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Yani arada bir tane zincir çektim ve 2 tane kafes yapmış olduk. Şimdi bir sonraki sıra için artık bundan sonra eksiltme yapmayacağız. 2 kafes üzerinden ilerleyeceğim. 3 zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi diğer trabzanın içine tekrar birinci kafes, bir zincir. Kenarda burada 3 zincirimiz var. 2. zincirin içine tekrar buraya bir trabzan yaptım. Yani 2 tane kafes oluşturmuş oldum. Bakın 3. sıraya geçiyorum. Tekrar 3 tane zincir. 2 ve 3. Trabzanın tekrar arasına batıp buraya birinci kafesi oluşturdum. Bir zincir. Kenarda 3 zincirimiz var. 2. zincirin içine batıp 2. kafesimi de oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde 2 tane kafes üzerinden bakın 3. sıramı tamamladım. Burada istediğiniz uzunlukta askı boyunu uzatabilirsiniz. Ben burada fazla ördüm. Daha sonra bu 2 tarafı da ördükten sonra kendime göre ölçeceğim. Ölçüyü ayarlayacağım. En son ne kadar ördüğümü de sizlerle paylaşacağım. Sıramı ben tamamladım. 2 kafes üzerine devam ettim ve toplamda 10 sıra ördüm. 10 sıra kendi kol ölçüme göre daha uygun oldu. Sizler de kendinize göre burada boyunu kısaltıp uzatabilirsiniz. Şimdi ben burada aynı zamanda sizlere sıra sayısı da vermek istiyorum. Ben burada 10 sıra yaptıktan sonra kenarda bir zincir çekip ipimi koparttım. Şimdi yumaktan bakın burayı örmüştüm, 10 sıra yaptım. Burayı ipimi kopartmadım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. İşte burada bir de ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın tam 20 sıra bu şekilde ölçtüğüm zaman 31 santim yapıyor. Şimdi 2 bakın diğer tarafı da yaptığımız için
Şimdi bunun iki ucu birbirine birleştireceğiz. Bakın bu şekilde birbirine birleştireceğiz. İlk önce bakın buradaki benim yaptığım gibi bir tanesini askının yapıp bitireceksiniz. Bir zincir çekip bakın iki tarafı da bir zincir çekip bu şekilde hazırlıyoruz. Ardından diğer ikinci askıyı yapıp bakın ilk önce birincisini yapıyoruz. Şimdi diğer askı hazır olduğu için bunu direkt buradaki ipi hiç kopartmadan buradan birleştireceğiz. Ardından diğer askıyı, arka taraftaki diğer askıyı yapacağız. İkinci askıyı yaptıktan sonra bakın ilk hazır olan askıyla burayı birleştireceğiz. Burada aynı şekilde yani ilk askıyı iki tarafı arkalı önlü hazırlayıp burayı ipimizi kopartacağız. Hazır bir şekilde kalacak. Diğer ikinci askıyı yaparken burada hazır olan askıyla birleştirmesini yapmış olacağız. Şimdi ben burada hiç ipimi kopartmadım ve burayı birleştireceğim. Bakın tersinden iç taraftan birleştireceğiz askının. Şu şekilde bakın düz kısmı oluyor. İç taraftan birleştireceğim. Kenarda burada zincirim var. İkinci zincirin içine battım. Bakın bu ilmeği buradan çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi hemen bir zincirlik boşluğa battım ve onun karşısındaki bir zincirlik kafes boşluğuna buraya batıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi trabzanın tepesine ve onun karşısındaki trabzanın tepesine bu noktaya tekrar bir sık iğne, tekrar bir zincirlik boşluk ve onun karşısındaki bir zincirlik boşluğa batıp tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi trabzanın tepesine bir tane, kenarda 3 tane zincirimiz var ve ikinci zincirin içine batıp buraya da tekrar bir sık iğne yaptım. Bakın burayı birleştirmesini yaptım. Tersinden birleştirmiş olduk. Bu kısa iplerimi şu an kopartmayacağım. Biz daha sonra çevresine sık iğne gideceğiz. Bunu bu şekilde bırakacağım. Sık iğne yaparken bunlar arada kalacak. Bir tane zincir çektim. Ve burada ipimizi kopartacağız. Dediğim gibi kısa iplerimizi daha sonra kenarına sık iğne gideceğimiz için bunlar daha sonra kaybolacak. Bu şekilde ilk askımızı burayı tamamlamış olduk. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Burada ilk önce bir tarafın askısını arkalı önlü hazırlayıp iplerimizi kopartıyoruz. İkinci askıyı yaparken de her buradaki askıyı yaparken onun karşısındaki askının hazır olması gerekiyor. Hazır olacak ki bu ikinci askıyla burayı birleştirebilelim. İpimi kilit yaptım. İlk trabzanla başlayacağım için tığın üzerine ipimi doladım ve bunu parmağımla tutup bırakmıyorum. Bakın tam kenar noktamız bizim yeşil işaretleyicinin olduğu yer. Kenarda biz 2 tane kafes bırakmıştık. 1 ve 2. Buradaki ikinci trabzanın tepesine batıp burada kafes trabzanla başlayacağım için tığda 3 ilmek var. Öncekisini bir çıkarttım ve tığdaki 2 ilmeği çıkarttım. Bakın çantanın tam ortasından düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Kenardan eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bakın kenar noktasını şu şekilde yapacağım. İpimi doladım. Bakın burada zincir çekmeyeceğim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Bakın arada zincirsiz bir şekilde ilk kafesimi oluşturdum. Bakın kenar noktasını bu şekilde yaptım. Şimdi diğerlerinin arasında birer tane zincirimiz olacak. İkinci kafes, bir zincir. Bu şekilde üçüncü kafesi yaptım. Çantanın bakın orta noktasına kadar kafeslerimizi yapalım. Çantanın orta noktasına geldim ve 10 tane burada kafesim oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Çantanın iç tarafından örmeye devam edeceğim. Şimdi burada çantanın orta noktasında olduğumuz için eksiltme yapmadan kafeslerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde kafeslerimizi yapmaya devam edelim. Son 2 kafes kalıncaya kadar kafeslerimizi oluşturalım.
Şimdi biz burada ikinci sırayı tamamlamak üzereyiz. 2, 4, 5, 6, 7, 8 kafes yaptım. Şimdi 9. kafesi oluşturacağım. Bakın sıranın sonunda 2 tane burada kafesim kaldı. Burada bir eksiltme yapacağım. Zincir çekmeyeceğiz. Trabzanın tepesine buraya batıp buraya tekrar bir tane trabzan yaptım. Bakın 9. kafesi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Kenarda 3 tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını, düz tarafını çeviriyorum. Şimdi ilk önce burada hemen eksiltme yaparak başlayacağım. Trabzanı atladım ve bir yanındaki ikinci trabzanın tepesine ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Tekrar bu şekilde devam edeceğiz. Arada birer zincirle tekrar kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi ikinci kafesi yaptım. Bu şekilde çantanın orta noktasına kadar kafeslerimizi yapalım. Tekrar çantanın orta noktasına kadar geldim. 2, 4, 6, 8 tane kafes oldu. Şimdi biz 3. sırayı tamamladık. 10, 9, 8 oldu. Şimdi 4. sırada 7 tane kafes olacak. 3 zincir çektim. Diğer tarafı çeviriyorum. Şimdi kenar noktasına kadar birer tane kafeslerimi oluşturacağım. Burada eksiltme yapmıyoruz çantanın ortası olduğu için. Şimdi devam ediyorum. Birer tane kafesimi yapıyorum. Sıranın sonunda 1 ve 2. 2 tane kafes kalacak. 6 tane kafes yaptım. Şimdi 7. kafesi oluşturacağım. Kenarda eksiltme yapacağız. İpimi doladım. Arada zincir yok. Bakın 3 tane kenarda bir önceki sırada zincirimiz var. Şimdi 3. zincirin içine batıp ve 7. kafesi bu şekilde oluşturmuş oldum. 5. sıra için 3 tane tekrar kenarda zincir ve diğer düz tarafı çeviriyorum. Şimdi burası kenar olduğu için direkt eksiltme ile başlıyorum. 2. trabzanın tepesine buraya ilk kafesimi oluşturdum. Bir zincir, bir sonraki trabzanın içine tekrar ikinci kafes. Bu şekilde çantanın ortasına kadar kafeslerimizi yapalım. 5. sırayı tamamladım. Bu sırada 6 tane kafes oldu. 3 zincir çektim. 6. sıra için tekrar kenar noktasına kadar birer tane kafes oluşturacağım. Burada eksiltmemiz yok. Bu şekilde birer tane kafes yapalım. Son 2 tane kafes kalıncaya kadar ilerleyelim. Sıranın sonunda 2 tane kafesim kaldı. Arada zincir çekmiyorum ve kenardaki 3. zincirin içine burayı son 5. kafesimi de oluşturmuş oldum. Şimdi bir sonraki sıra için burada sayıyorum kaçıncı sıra olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bitti. 7. sıraya geçiyorum. 1, 2 ve 3. Diğer tarafı çevirdim. Şimdi 7. sıra için bakın kenardayım. Burada bir yine eksiltme yapacağım. Bir trabzan atladım ve 2. trabzandan itibaren buradan kafeslerimi oluşturmaya başlayacağım. 1. kafesi oluşturdum. Artık bundan sonra arada birer zincirimiz olacak. Bu şekilde orta noktaya kadar gelelim. 7. sırayı tamamladım. 4 tane 7. sırada kafesim oldu. Şimdi 8. sıra için tekrar 3 zincir çektim ve çantanın tersini çevirdim. Çantanın orta noktasında olduğumuz için burada eksiltme yapmayacağım. Kafesimi oluşturacağım. 1. kafesimi yaptım. Bir zincir. Şimdi 2. kafesimi yaptım. Bakın sıranın sonunda 2 tane kafes kaldı. Burada bir eksiltme yapacağım. İpimi doladım ve 3. zincirin içine buraya bu şekilde 3. kafesimi oluşturdum. Şimdi bir üst sıra için 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim. Çantanın düz tarafını çeviriyorum. Hemen burada dibindeki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanın içine buraya 1. kafesimi oluşturdum. Bir zincir. Şimdi 2. zincirin içine batıp 2. kafesimi oluşturdum. Bakın bu şekilde 2 tane kafesimiz kaldı.
Bununla birlikte toplamda 10 sıra 2 tane kafes sırasını öreceğim. 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim ve diğer tarafı çevirdim. Hemen yanındaki trabzanın içine birinci kafes, bir zincir. Şimdi ikinci zincirin içine bu şekilde ikinci kafesimi oluşturmuş oldum. Toplamda bu şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi 10 sıra olacak şekilde tamamlayalım. Burada 10 sıra ördüm. Toplamda 20 sıra olacak şekilde örmüş olduk. Diğer tarafın aynısını, birebir aynısını yaptık. Şimdi bunun karşısındaki askıyı biz daha önce ördüğümüz için buradaki ipimiz kopartılmış şekilde duruyor. Şimdi buradaki ikinci yaptığım askı hiç ipimizi kopartmadan burada diğer tarafta olduğu gibi birleştirmesini yapacağım. Burada askının iç tarafından, yani tersinden birleştirme yapacağız. Bakın ipimi kopartmadığım yer burası. Şimdi şu şekilde diğer askıyı da aldım. Bakın ters tarafı üstte kalmış olacak. Düz tarafı iç tarafta kalacak. Şimdi buradan birleştireceğim. Kenarda burada bizim 3 zincirimiz var. İkinci zincirin içine battım ve bu ilmeği buradan çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çekip sabitlememi yapmış oldum. Şimdi yanında bakın bir tane zincir boşluğu var. Bakın iki askıyı da bir zincirlik boşluğa batıp buraya sık iğne yaptım. Şimdi trabzan noktama geldim. Trabzana battım ve diğer askının da trabzanına batıp tekrar buraya bir sık iğne, tekrar bir zincirlik noktaya battım ve onun karşısındaki bir zincirlik noktaya tekrar sık iğne. Şimdi trabzan tepesine buraya battım ve askanın diğer, bakın burada 3 zincir vardı, ikinci zincirin içine buraya batıp askanın son sık iğnesini yapmış oldum. Bakın iki ucu birbirine bu şekilde birleştirmiş oldum. Burada hiç ipimizi kopartmadan şimdi kulpun bakın iç tarafının burasının sık iğnesini yapacağım. Burada bir tane zincir çekeceğim. Bir zincir çektim. Hemen buradaki birleştirdiğim noktaya buraya bir tane sık iğne yapacağım. Kısa ipimi de bakın bu arada bizim kısa bir ipimiz var. Onu da tığın üzerine aldım. Birleştirdiğim yere buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen bakın yanında bir tane boşluk var. Buraya batacağım. Buraya da iki tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Şimdi bir sonraki bakın buradaki trabzan boşluğuna geldim. Tekrar buraya batacağım. 1 2 tane aradaki boşluğa ve bir tane de bakın trabzanın tam burada bir tane boşluk var. Buraya da bir tane batacağım. Tekrar trabzan boşluğuna geldim. 1 ve 2. Bir sonraki trabzan boşluğuna 1 ve 2. Bir sonraki trabzan boşluğuna 1 ve 2. Burada elinize göre 2 veya 3 defa boşlukları doldurabilirsiniz. 1 ve 2. Tekrar bir sonraki trabzan boşluğuna 1 ve 2. Bu şekilde ilerleyelim. Her boşluğa ikişer tane sık iğne yapalım. Tam buradaki bizim çantanın ortasındaki köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. 2 tane trabzan boşluğuna sık iğne yaptım. Şimdi tam köşedeki bakın trabzanın tepesine buraya bir tane. Şimdi bir zincirlik noktaya geldim. Buraya bir tane, trabzanın tepesine buraya bir tane. Tekrar bir zincirlik boşluğa geldim. Buraya bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde. Bu orta kısmı da bu şekilde yapacağız. Şimdi diğer kenara doğru geldiğimiz zaman bakın buradaki trabzanın tepesine bir tane,
Ve bizim şurada bizim ilk sıra trabzan boşluğuna, artık bundan sonra ikişer tane trabzan boşluklarına tekrar sık iğnemizi yapalım ve buradaki bizim başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Burada ipimi kestim. Ve bu noktada ipimi çıkartacağım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. İnce bir tığ alacağım burada. Bakın şimdi biz ilk yaptığım benim, bakın sık iğnem burası. Şimdi sık iğnenin 2 kanadını birlikte aldım. Şimdi bu kısa ipi iç tarafa alacağım. Şimdi son yaptığım sık iğnenin de bakın üstteki duran tek kanadına bu şekilde batıp tekrar bu kısa ipimi iç tarafa almış oldum. Şimdi bu kısa ipimizi askının bakın iç taraftan aralarından yürütüp gizleyelim ve fazlasını da ipimizin kopartalım. Askının bu tarafının sık iğnesine gittim. Aynı şekilde bakın diğer tarafı da askının tam birleştirdiğimiz yerden itibaren buradan başlayacağız. Buradaki trabzan boşluklarına ikişer tane sık iğne yapacağız. Orta noktasında bir zincirlik noktaya bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde ilerleyeceğiz. Tekrar bu kenarda da ikişer tane sık iğne yaparak sıramızın sonuna geleceğiz ve diğer tarafta yaptığım gibi birleştirmesini yapacağım. Burayı da sık iğnesini gidelim. Şimdi diğer tarafın askının bakın bu tarafı kalıyor. Bir de bu tarafın sık iğnesini paylaşacağım. Burayı ben tamamlayıp geliyorum. Sıramı ben tamamladım. Askının iç tarafına sık iğnesine gittim. Diğer tarafında gitmiştik. Şimdi askının bakın şöyle göstermek istiyorum. Biz iç tarafı askının sık iğnesine gittik. Şimdi üst tarafın sık iğnesine gideceğiz. İpimi burada kilit yaptım. Şimdi askının birleştirdiğim bakın üst taraftan tam birleştirdiğim noktadan itibaren buraya battım. Tığda 2 ilmek var. Bunun ikisini öreceğim. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. İkisini bir ördüm. Bakın hemen yanında boşluk var. Buraya batıp tekrar bu noktaya bir sık iğne. Tekrar aynı noktaya bir kere daha batacağım. İkinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki trabzan boşluğuna geldim. Aynı burada da diğer tarafta yaptığımız gibi her trabzan boşluğuna ikişer tane sık iğne yapacağız. 1 ve 2. Bir sonraki trabzan boşluğu 1 ve 2. Bu şekilde trabzan boşluklarına ikişer tane batalım. Aşağıya kadar gelelim. Tekrar buradan bakın tam köşeye kadar gelelim. Tekrar buradan paylaşacağım. Buraya kadar geldim. Şimdi en son 2 tane battım. Şimdi trabzanın bakın tam dip noktasındaki yere buraya bir tane. Şimdi bir zincirlik noktaya geldim. Buraya bir tane. Bakın tekrar trabzanın tepesine bir tane, bir zincirlik boşluğa bir tane. Bu şekilde trabzanın tepesine bir zincirlik boşluğa bir tane şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi diğer tarafın askının bakın tam trabzanın tepesine bir tane, ardından buradaki trabzan boşluklarına ikişer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim. Bu şekilde devam edelim. Diğer askının dip noktasına geldiğimiz zaman tekrar buraya bir tane, bir zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane şekilde bu kısmı da yapalım. Tekrar askının diğer tarafını çevirdim ve aynı şekilde ikişer tane trabzan boşluklarına sık iğnemizi yapalım ve burada başlangıç noktamıza kadar gelelim.
Çantamızı tamamladık. Çantamız harika oldu. Çantayı bitirdikten sonra ben iç taraftan buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. Daha önceden bir marka çantanın çiçekli charmını yapmıştım. Videoların arasından çiçekli charm yapılışına bakabilirsiniz. Yine ben bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çiçekli charm yapacaklar için bu şekilde göstermek istedim. Harika oldu gerçekten. İsterseniz de çiçekli charm yapmadan da bu şekilde kullanılabilir. Muhteşem oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantamızın ölçüsünü paylaşacağım. Eni 38 santim ve yükseklik tam orta kısmından tabana kadar, bakın bu şekilde ölçtüğüm zaman 35 santim yükseklik var ve bir de askı tarafını ölçmek istiyorum. Bakın tam buradaki birleştirdiğim noktadan itibaren, yani orta kısımdan itibaren bu şekilde ölçtüğüm zaman bakın tam 32 santim. Bu taraf yarısı, diğer taraf da 32 santim. İki taraf ölçtüğüm zaman 64 santim yapıyor. Bu şekilde harika bir çanta oldu. Çanta için ben toplamda 420 gram ip kullandım. 300 gram kadar kağıt ip gitti ve 130 gram kadar da pul ipten kullandım. Bakın 3. ipten 20 gram arttı. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde çanta yapmak istiyorsanız 3 tane pullu ip almanız gerekiyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.